6, 7, 8. Bize zam yap Pops. İyi gösteri, çok eğlenceli. Ödeme artışı, evet tabii ki. Pes et Pops. Bütün dostların yok olacak ve senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Bildiğiniz üzere Regular Show'un neredeyse pek çok bölümünde işler sakin başlasa da Mordecai ve Rigby her zaman bir yolunu bulup kendilerini bir şekilde bir tehlikeye atabiliyorlardı. Bölümlerin pek çoğu konu olarak birbirinden bağımsız ilerlese de ve dizideki odak noktamız Mordecai ve Rigby olsa da dizinin sonlarına doğru hikaye bir şekilde Pops'un etrafında dönmeye ve onu odak noktası yapmaya başlamıştı. Özellikle ilk sezonlarda sıradan, iyi kalpli ve neşeli bir karakter olan Pops'un sandığımızdan çok daha fazlası olduğunu ve hatta bu evrenin en güçlü varlıklarından biri olduğunu öğrenmiştik. Peki sürekli dizi neden böyle bir hikaye değişimi yaptı? Normalde dizinin başrolleri Mordecai ve Rigby olmasına rağmen neden bir anda dizinin en önemli karakteri Pops oldu? Evet, bugün sizlerle birlikte tüm bu konuları konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. İşte büyük gösteri geliyor. Koş! Havai fişekleri hep sevmişimdir. Çok güzeller. Hayır. Duygular. Bu işe yaramaz Pops. Beni bıraktığın an seni yok et. Regular Show başlangıçta günlük hayatın absürt ve komik bir yansıması gibi görünse de zamanla daha derin bir hikaye ve duygusal bir temayı keşfetmeye başlamıştı. İlk başlarda dizi Mordecai ve Rigby'nin sorumsuzluklarının yarattığı kaotik olaylara odaklanırken her bölüm kendi içinde bağımsız bir yapıya sahipti. Bu bağımsız bölümler çoğunlukla mizahi bir ton taşıyor, absürtlüğün sınırlarını zorluyordu. Ancak dizinin ilerleyen sezonlarında Pops'un hikayesine odaklanılması aslında başından belli arka planda şekillenmekte olan daha büyük bir anlatının açığa çıkmasıydı. Bu geçiş hem tematik hem de yapısal açıdan bilinçli bir karardı. Dizinin ilk birkaç sezonu tamamen Mordecai ve Rigby'nin etrafında dönüyordu. Onlar sıradan işçilerdi, işleri ise genellikle işlerini yapmamak için bahane üretmek ve sorun çıkarmaktı. Bu sıradan ama absürt yaşam tarzları dizinin temel mizah kaynağıydı. Bölümlerin çoğu küçük bir sorunla başlayıp evreni tehdit eden boyutlara ulaşan absürt durumlara evriliyordu. Bu anlatı yapısı izleyiciyi güldürmek ve şaşırtmak için oldukça etkiliydi. Pops bu süreçte neşeli, biraz saf ama sevilen bir yan karakter olarak görev yapıyordu. Onun masumiyeti kaotik olayların ortasında bir denge unsuru gibiydi. Ancak bu denge dizinin ilerleyen sezonlarında bambaşka bir anlam kazanmıştı. Pops'un gerçek kimliği ve önemi dizinin ilk sezonlarında tamamen göz ardı edilmiş gibiydi, ancak bu aslında bilinçli bir seçimdi. Pops'un sıradan bir karakter gibi görünmesi onun gerçek doğasının açığa çıktığı anları daha etkileyici ve duygusal bir hale getirmişti. Pops'un masumiyeti ve iyi kalpliliği yalnızca bir karakter özelliği değil, aynı zamanda dizinin ana temalarından birinin iyiliğin ve sevginin yansımasıydı. Pops'un evrenin dengesi rolüne sahip olduğunu öğrenmek dizinin sadece absürt bir komedi olmadığını, aynı zamanda derin bir felsefi anlatıya sahip olduğunu gösteriyordu. Pops'un gerçek kimliği olan Mega Pops, evrendeki kötülüğe karşı duran bir varlıktı. O ve Anti-Pops kozmosun iki zıt gücünü temsil ediyordu. İyilik ve kötülük, denge ve kaos. Pops'un karakterine yavaş yavaş odaklanılması dizinin finaline yaklaştıkça hikayenin daha büyük bir bütünlük kazanmasını sağlamıştı. Başlangıçta saf, iyi kalpli bir figür olarak tanıtılan Pops aslında bu iyiliğiyle evrenin dengesini koruyan kilit bir karakterdi. Regular Show başından belli absürt ve bağımsız bölümlerle ilerlese de dizinin yaratıcısı G.G. Quental'ın temel amacı bu absürtlüğün altında gizli bir derinlik yerleştirmekti. Yani Pops'un odak noktasına alınması bu derinliği açığa çıkartmak için ideal bir yoldu. Mordecai ve Rigby'nin hikayeleri günlük hayatta dostluğa ve sorumluluğa dair mizahi bir bakış sunarken Pops'un hikayesi çok daha evrensel bir tema olan iyilik ve fedakarlık üzerine odaklanmıştı.
Dizinin sonlarında Pops yalnızca masum bir yan karakter değil, evreni kurtaracak en önemli varlık olarak öne çıkmıştı. Bu dönüşüm izleyicinin hem Pops'ı hem de diziyi yeni bir perspektiften değerlendirmesini sağlamıştı. Açıkçası Mordecai ve Rigby hala hikayenin önemli parçalarıydı, ancak Pops'ın hikayesi dizinin duygusal ve felsefi doruk noktası olmuştu. Pops'ın karakterine yapılan bu vurgu dizinin ana temasını güçlendirmişti. Dostluk, fedakarlık ve iyiliğin gücü gibi. Pops finale doğru Mordecai, Rigby ve diğer karakterlerle olan ilişkileri aracılığıyla onların da gelişmesini sağlamıştı. Pops'ın Anti-Pops'la olan destansı mücadelesi yalnızca bir fiziksel çatışma değil, aynı zamanda tematik bir yüzleşmeydi. İyilik ve kötülüğün savaşında Pops'ın gücü fiziksel bir üstünlükten değil, sevgiden ve masumiyetten kaynaklanıyordu. Dizinin finali Pops'ın kendini feda etmesiyle zirveye ulaşmıştı. Bu sahne dizinin başlangıçtaki hafif tonuyla tamamen zıt bir duygusal derinlik sunuyordu. Mordecai ve Rigby için bu bir kayıp gibi görünse de Pops'ın fedakarlığı onların dostluğunun ve büyümelerinin bir simgesi olmuştu. Pops'ın bu fedakarlığı dizinin komik ve absürt hikayesinin aslında ne kadar insani ve anlamlı olduğunu ortaya koyuyordu. Regular Show Pops'ı merkeze alarak yalnızca bir hikaye dönüşümü yapmakla kalmadı. Aynı zamanda izleyiciye dostluğun, iyiliğin ve fedakarlığın gücünü hatırlatmıştı. Pops'ın hikayesine yapılan vurgu dizinin finalini güçlü ve unutulmaz bir hale getirmişti. Bu değişim Regular Show'u sıradan bir komedi dizisinden çok daha fazlası haline getirmişti. Absürt mizahın altına gizlenmiş derin bir anlatı sunuyordu. Pops'ın karakteri bu anlatının kalbinde yer alarak dizinin gerçek kahramanı haline gelmişti. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Regular Show serisinde hikaye neden değişti, Pops neden bu kadar önemli bir karakter haline geldi, bunlar hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.